Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü projemiz şöyle güzel, şık, spor bir çanta oldu. Şöyle boyutu çok ideal bir boy oldu arkadaşlar. Bakın şöyle 2 tane kilit kullandım. Şöyle açınca 2 tane göz var burada. Şöyle kapatıyoruz. Arkasını çevirince bir göz de burada var çantamızın. Gayet şık, kullanışlı bir model oldu. Bakın şöyle 2 tane kilit koydum. Şöyle askısını kendimiz ördük. Şu şekilde detaylar ekledik. Bakın halkayla. Bu şekilde çok güzel bir çanta projemiz. Dilerseniz başlayalım. Evet, çantamıza başlamadan önce dilerseniz neler kullandığıma bir bakalım. Şöyle 4 numara bir tığ kullandım arkadaşlar. Dikmek için bir tane plastik iğne kullandım. Ve şu şekilde polyester makrame kullandım. 200 gramdan biraz daha fazla gitti arkadaşlar. Ona göre alırsanız ipiniz yeterli olacaktır. 200 gram bir yumak tamamen gitti. Bir yumaktan da bu kadar kaldı. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 300 gram ip alırsanız çantanız rahatlıkla çıkacaktır. Ve kesmek için makasala ihtiyacımız var. Bir de şöyle 2 tane kilide ihtiyacımız var. Dilerseniz şu şekilde aparatlara da ihtiyacımız var. Ama bu şekilde olmasını istemiyorum, düz olsun derseniz de buralardan sap kısmını buralara dikebilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmak istedim. Dilerseniz başlayalım. Abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Fikirleriniz de benim için çok önemli. Bir sonraki projemin ne olmasını istiyorsanız onu da yorum kısmından yazarsanız, yine çanta yapımında takıldığınız yerler olursa yorum kısmından yazarsanız dönüş yaparım. Hepinize kolay gelsin. Evet, çantamıza 75 tane zincir çekerek başladım. Bakın şöyle zincirimizin uzunluğunu dilerseniz ölçelim. Şöyle bakın. Evet. Şöyle tuttuğumuz zaman 45 santim uzunluğunda bir zincir oluyor. Şimdi şöyle örgümüzü bakın şuradan değil, şöyle arkasını çevirdiğimizde şuradaki oluşan bombeliklerden örerek devam edeceğiz. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Bakın şimdi bir zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın hemen şöyle oluşan desenlerimizden buğday başağı gibi olan şekillerimizden tek kanatlarını alıyoruz. Bize bakan tarafı değil, karşıya arkadaki kısımdan alarak bu şekilde bakın sık iğne yapıyorum. Yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapacağız. Toplamda 74 tane sık iğnemiz olacak. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar tek kanatlarından alarak bu şekilde 74 tane sık iğnemizi tamamlayalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sıramızın sonuna kadar tek kanatlarından alarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Tek kanatlarından alacağız. Şu şekilde. Evet, sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bakın örgümü tek kanatlarından alarak tamamladım. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz, çeviriyoruz. Bakın yine devam ediyoruz. Buradan yine arka taraftan tek kanatlardan alarak tamamlıyoruz sıramızı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edip tamamlayacağız. Bu şekilde toplamda 32 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Bir zincir çekeceğiz. Tek kanatlarından alarak sıramızı tamamlayacağız. Tekrar bir zincir çekeceğiz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, tek kanatlarından alarak. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Ve yine hemen başlıyoruz. Tek kanatlarından alarak sık iğnemize devam ediyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz.
Bakın şöyle her bir sık iğnemize bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bak bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar tamamlayacağız. Tekrar bir zincir çekip tekrar tek kanatlarından alarak sık iğne yapacağız. Bu şekilde toplamda 32 sıra örüp gelelim. Yeterli olmazsa tekrar ekleme yaparız. Evet, bu şekilde bakın çantamızın uzun parçasını bitirdim. Ben 32 sıra demiştim ama bunu ben 38 sıra yaptım. 38 sıra daha enli oldu. 32 sırada yapabilirsiniz. 38 sırada yapabilirsiniz. Dilediğiniz büyüklüğe kadar sayıyı artırabilirsiniz. Şimdi bakın ipimi kestim. İpimi kestiğim taraf bakın şöyle bu tarafı düz tarafı, bu tarafı ters tarafı. Şimdi ipimizi ters taraftan takacağız ki modelimiz bozulmasın diye. Şimdi buradan giderken düz tarafıydı. Buradan gelirken ters taraf olduğu için buradan başlayacağız. Şimdi şuradan başlangıç noktasından bakın şuradan 25 tane ilmek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 ve 26.'ya ipimizi takıyoruz. Bakın 26. Unutmayın bu taraf ters tarafı. Bakın ters tarafından ilmeğimizi geçiriyoruz ki modelimiz yanlış olmasın diye. Şimdi ipimi aldım. Hemen 26.'ya bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu bir tanesi bizim ilk sık iğnemiz. Şimdi yine tek kanatlarından alarak bakın tek kanatlarından alarak örgümüzü devam ediyoruz. Şu ipimizi de şuradan saklayalım. Bakın şu şekilde yine tek kanatlarından alarak örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde 25 tane sık iğne yapıp gelelim. Bakın şunu da sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet 25 tane sık iğnemi yaptım. Bakın 25 sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar bir zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın şu şekilde çevirdik. Ve devam ediyoruz. Hemen birinciden başlayarak 1, 2 yine tek kanatlarını alıyoruz. Bakın yine tek kanatlarını. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tek kanatlarını alacaksınız. Modelimizin bütünlüğünün bozulmaması için. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar bütün sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yapıp gelelim. Bu şekilde bakın 25 tane toplamda sık iğnemiz olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet. Şöyle birlikte gelelim sıranın sonuna isterseniz. Bence çok pratik, kolay bir çanta oldu. Kullanışlı, spor. Dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir çanta oldu. Bakın sondakine de biraz zorlansak da bu sondakine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Sayın 24 tane, 25 tane sık iğne olacak. Bakın şöyle 25 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine bir zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Yine devam ediyoruz. Bakın hemen ilkten başlayarak sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bakın tek kanatlarından şöyle tek kanatlarından alacağız. Bakın şöyle. Evet bu şekilde toplamda 38 sıra örüp geleceğiz. Bakın buradaki sıramızın sayısı kadar. Siz kaç tane yaptıysanız, kaç sıra yaptıysanız o kadar örüp gelin. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, bu parçamı bu şekilde ördüm. Bakın şimdi ben şöyle ölçtüğüm zaman, şöyle katlayıp ölçtüğüm zaman şöyle bir sıra eksik yeterli geldi. Tekrar sayalım. Şöyle kaç sıra ördüğümü
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Bir sırada bu şekilde gittim. 34 sıra. Bakın normalde 38'di. Şöyle katlayınca tam geldiği için, çok volanlanmaması için bu şekilde ayarlayıp kendi elinizin sıklığına göre bu şekilde yapabilirsiniz. Ölçünüzü aynı sayı olursa belki biraz volanlanabilir. Onun için ben böyle ölçerek ördüm ve bu şekilde tamam olduğunu düşündüm. Bakın şöyle kenarına denk geliyor. Ve şimdi burada ipimizi uzunca bir bırakarak keselim ki dikişte kullanalım. Şöyle. Evet, içerisinden ipimizi şöyle geçirip sabitleyelim. Evet, bu parçamızın tamamlamış olduk. Bu şekilde bakın böyle olacak burası. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yapıp şöyle ayarlayıp diktiğiniz zaman şöyle bu şekilde de iki gözlü bir çanta elde etmiş olursunuz. Şu şekilde. Ama ben bir tane de arkada olmasını istiyorum. Onun için bu şekilde bir kez daha başlayıp öreceğiz. Şimdi şöyle başlayacağım. Şuradan yine sayıyoruz. 25 tane yukarı 25 tane sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26'ya yine ipimizi takarak başlayacağız. Evet, yine ipimizi 26'ya takarak şöyle hemen başlayalım. Evet. Bunu da sayarak 25 tane, bakın yine tek kanatlarından alarak örgümüzü başlıyoruz. Şu şekilde tek kanatlarından alarak 25 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde yine aynı şekilde 25 tane sık iğnemizi sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Tek kanatlarından alıyoruz. Bakın bize bakan değil, karşıya bakan taraflardan alıyoruz. İpimi de içerisinden yürüttüm. Kalan kısmı da kesip çakmakla yakacağız. Biliyorsunuz makrome ipi sökülen bir ip. Onun için çakmakla yakarsanız, yaktığınız yeri de sabitlerseniz sökülme olmayacaktır. Şu şekilde 25 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, bakın 25 tane sık iğnemi tamamladım ve bir zincirimizi çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Yine aynı şekilde tek kanatlarından yaparak 25 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yine sıramızı tamamlayacağız. Yine burada da katlayarak ölçü yaparsanız daha iyi olur. Çünkü biraz buraya göre biraz bol geliyor. O zaman da volanlanma olabilir. Bu arka tarafa olacak. Bunu da bu tarafa doğru ölçerek sayılarınızı tamamlayın. Yine muhtemelen 34 olacaktır. Yine tamamladıktan sonra kaç sıra ördüğümü de söylerim. Dediğim gibi siz örgünüze ölçerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde yine sıralarımızı tamamlayıp gelelim. En son örgü kısmımızı bitirmiş olacağız. Çantamızın dikiş kısmına geçeceğiz. Sıralarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, bu parçamı da ördüm. Bakın yine aynı şekilde sayarak değil de böyle ölçerek yaptığımızda daha net bir sonuca varıyoruz. Saydığımızda biraz bol olursa volanlanma olabilir. Bu şekilde bakın şu kısımdan dikeceğiz. Diğerini de öbür tarafa çevirip dikeceğiz arkasına. Şöyle. Bu da buraya gelecek bu şekilde. Ve şuradan şu da kapak kısmı olacak ve çantamız bu şekilde tamamlanacak. Şimdi dilerseniz dikiş kısmına geçebiliriz. Şuradan yine ipimi keseceğim. Biraz uzunca bir ip bırakacağım dikmek için. Sonra şöyle içerisinden geçirerek ipimizi sabitleyelim. Ve dikiş kısmına geçebiliriz. Parçamızın görüntüsü bu şekilde olacak. Bakın sanki bir artı şekli gibi.
Bu şekilde dikiş kısmına geçelim. Evet, dikişe geçebiliriz. Bakın ben şöyle bir plastik iğne kullanacağım. Siz dilediğiniz iğneyle dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde ipimi geçirdim. Şimdi buradan dikmeye başlayacağım. Şu taraf kısımdan dikmeye başlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kaydırmamaya dikkat edin. Şimdi bakın şuradan tek kanattan alıyoruz. Bakın son sıramızın tek kanadından aldım. Hemen bir yukarıdan yine tek kanattan alıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi yine tek kanadından aldım. Bir yandan bir yandakinden tekrar devam ediyorum. Bakın bu şekilde hep tek kanatlarından alarak dikeceğiz. Böylelikle formunu daha net korumuş olacağız çantamızın. Bakın şu şekilde hep bu şekilde tek kanatlarından alarak dikişimizi tamamlayalım. Evet, yukarı doğru tek kanatlarından alarak dikelim arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıramızı sonuna kadar tamamlayalım. Bu şekilde bakın tek parçamızı bu şekilde dikmiş olacağız. Sıramızın sonuna kadar dikelim. Tek kanatlarından alarak dikiyoruz. Evet, bakın sıramın sonuna kadar kaydırma yapmamaya dikkat ederek diktim ve ipimi şöyle sabitledim. Hemen şurada bir kez daha sabitleme yapalım. Ve birkaç yerden yürüterek şöyle şu kısma bir kez daha dikiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi ipimi birkaç yerden şöyle içerisinden yürüteceğim. Sonra biraz fazla ipimi kesip bir çakmak yardımıyla yakacağım. Bu şekilde bakın birkaç yerden yürüttüm. Birazcık fazladan ip bırakarak kestim. Bakın bu parçamızın dikişi bu şekilde tamamlandı. Şimdi diğer tarafı arkaya katlayarak yine aynı şekilde bakın bıraktığımız ipimizi iğnemize takalım. Bu tarafı da dikişini yapalım. Yine aynı şekilde bakın şu ipimi keseyim. Evet. Şimdi yine bakın son sıramızda şuradan hemen şu kısımdan bakın şuradaki tek kanatları alacağım. Şöyle yine son sıramızın tek kanatları. Evet, bu şekilde bakın bir buradan bir karşı taraftan alarak yine aynı şekilde dikişimizi tamamlayalım. Bu şekilde bakın bir karşıdan bir alttan alarak bu sıramızın da dikişini bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Tek kanatlarından alarak dikişimizi tamamlıyoruz. Burada atlama yapmamaya özen gösterin. Bir de kaydırmamaya özen gösterirseniz çantanız muntazam olur. Bakın şöyle kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Şimdi buranın dikişini tamamlayıp gelelim. Evet, dikişimi tamamladım. Bakın sonuna kadar. Burada ipimi sabitledim ama kesmedim. Alt dikişini dikeceğim. Çünkü bakın şu kısmı dikeceğiz. Bir de şu kısmı içeriye dikeceğiz. Bu kısmı dikmeyeceğiz. Yanlış söyledim. Bu kısmı dikmemize gerek yok. Çünkü bunu bu şekilde buraya dikeceğimiz için yanlarda. Bu alt kısmı bir dikelim isterseniz. Ya da şöyle yan kısmı önce dikelim. En son alt kısmı dikelim. Şimdi kalan ipimizle burayı katladım. Bakın burada da yine şu yukarıya doğru ayarlamanızı yapacaksınız ve kaydırmamaya yine dikkat edeceksiniz. Burada da şuradaki tek kanatlardan alarak dikebiliriz. Şöyle bakın zaten makrome ipi çok dikişi saklıyor. Onun için
zorlanmazsınız dikiş yaparken. Şöyle bakın. Hemen başlayalım. Şuradaki kısımdan devam ederiz. Tek kanatlarından alıyoruz. Karşısından alıyoruz. Bakın şöyle. Yine şuradaki tek kanattan ve tek kanattan alarak bu şekilde bakın çantamızın dikişini yapacağız. Yan dikişini. Bu şekilde ilerliyoruz. Aynısı gibi dediğim gibi sadece şu noktayı kaydırmamaya dikkat edin. Şu şekilde bu tarafı dikip gelelim şöyle. Bu tarafı tamamlayıp gelelim. Evet, bakın yan tarafın dikişini tamamladım. Bu şekilde bakın gayet güzel oldu. Şimdi bu taraftan başlayacağım. Ve bu arkadaki kısmı da birlikte dikeceğiz. Onun için biraz ipinizi uzun tutun. Ve hemen iğnemize geçirelim. Şöyle bakın hemen şu ipimizi de saklayalım. Şimdi bakın devam ediyoruz. Şuradan aldım. Şuradan. Şöyle bir ipimizi sabitleyeceğim önce buraya. Şöyle biraz tutalım. Aynı yerden tekrar bakın arkadan aldım ve bu şekilde ipimi sabitlemiş oldum. Şimdi aynı teknikle devam edeceğiz. Normal diktiğimiz teknikle. Evet. Şimdi bakın bir alttaki bir ilmek buradan alıyoruz. Bakın. Bu şekilde devam edeceğim. Yan dikişleri de şunu alalım. Şöyle bakın. Bir alttan bir üsttekinden alarak devam ediyoruz. Bakın yine dikişimiz güzel, muntazam oldu. Dediğim gibi kaydırma yapmamaya dikkat edin. Burada sadece dikkat etmeniz gereken nokta orası. Şöyle devam edelim. Birlikte dikelim. Bakın. Şöyle. Bakın tek kanatlarından alıyoruz dikerken. Hep tek kanatlarını alıyoruz. Bak yanları da çok gayet düzgün bir görüntü oluştu. Gayet muntazam oldu. Şöyle sona kadar gelelim. Çok bol bırakmayın arkadaşlar. Burada dikişlerinizi ipinizi biraz sıkarak çalışın. Şöyle devam edelim. Bir sona kadar gelelim. Arka taraftaki parçamızın alt kısmını dikeceğiz. Hemen onu da dikelim. Ve çantamıza artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Son bir kulp çalışması yaparız. Ondan sonra kilitlerini takarız ve hazır bu şekilde. Bence gayet kolay oldu ve şık oldu arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Gerçekten emek veriyoruz. Bize destek olursanız seviniriz. Evet, şu şekilde geldik. Bakın sona geldik. Şimdi burada ipimi kesmeden arkadaki şu açıklığı kapatacağız. Şimdi bu açıklığı kapatmak için de ben şuradan bir hemen şöyle bu tarafa doğru geçiyorum. Bakın şöyle arkaya doğru ipimi geçireceğim. Şu şekilde köşeyi de kapatmış oldum. Şimdi burada iğne ardı tekniğiyle de dikebilirsiniz. Yine aynı teknikle de dikebilirsiniz. Şimdi geldim. Karşılıklı alacağız arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde diktim. Tekrar bakın denk getirerek kapatabildiğiniz kadar dikişlerinizi kapatın. Bu şekilde dikerek kapatmaya çalışıyoruz sadece arkasını. Yine bir yandan bir ilmek buradan alarak bu şekilde
dikebilirsiniz. İğne ardı tekniğiyle de dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde dikişlerimizi sağlam bir şekilde dikelim ve çantamızın alt tarafında bu şekilde kapatmış olalım. Bakın rastgele karşılıklı alıyorum. Bakın bu şekilde görüntüsü düzgün oluyor. Zaten dediğim gibi maklum ipi dikişi göstermeyen bir ip. Onun için bu şekilde dikişler yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamızın sonuna kadar dikelim. Evet, bu şekilde alt dikişimizi de tamamladık. Bakın çantamızın görüntüsü bu şekilde. 2 tane gözü burada, bir tanesi de arkasında. Şöyle de kapağımız olacak. Şimdi burada şu şekilde 2 tane klips kullandım. Bakın şu şekilde dikeceğim. İki kısımdan da dikeceğim şöyle. Ve kapağımız bu şekilde kapanacak. Ben şöyle halkalar ve şöyle kilitli şeylerden kullanacağım. Çanta sapı için. Bakın bu şekilde isterseniz düz örüp dikebilirsiniz. Ben bunlarda detay katmak istedim. Bunu bu tarafa dikeceğim. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Bunlara da bir sap öreceğiz. Şimdi sap kısmını nasıl yapacağımızı gösterelim. Zaten kilit kısmında dikersiniz. Aynı buna uygun bir dikiş ipiyle dikebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz sap kısmına nasıl yapacağımıza geçelim. Şöyle ipimizi aldık. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Şöyle bakacağım kalınlığına. Evet. 5 zincir yeterli. Şöyle 4 yapalım. Şimdi bakın burada şu şekilde aldım. Pardon. 5 yapalım. Bir tane yandan aldık. Bakın bir tane daha aldık. 2, bir tane daha aldık. 3, bir tane daha aldık. 4. Bakın tığımızın üzerinde 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 5 ilmeğimizi birden çektik. Bakın bu şekilde. Şimdi hepsinin bakın bunu çektim. 1, 2, 3, 4 tanesinin içinden geçiyorum. Hemen şöyle 4'ünün içinden geçtim. Şimdi burada diğer 3 tanesinin içinden geçiyorum. Bakın çekiyorum. Şimdi 2 tanesinin içinden geçiyorum. Çekiyorum. Ve son bir tanesinin içinden geçip çekiyorum. Bakın yine aynı tığımda 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Yine hepsini aynı anda çekiyoruz. Bakın hepsini aynı anda çektim. Şimdi 4 tanesinin içerisinden girdik. Çektim aynı anda. Bakın şu şekilde. Şimdi 3 tanesinin içerisinden giriyoruz. Bu şekilde. Tekrar 2 tanesinin bakın. Şimdi sonda kalan bir tanesinin. Bakın yine bu şekilde 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Yine aynı şekilde hepsinden bir geçtim. Bakın 4 tane alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hepsinden bir geçtim. 3 tane alıyorum. Bakın biri burada kaldı. 1, 2, 3 tane aldım. Bakın şimdi 2 taneyi aldım. Tığımı geçirdim. Şimdi sonda kalan bir taneyi aldım ve geçirdim. Bakın bu şekilde 2, 4, 5 tane yine ilmeğim oldu. Ve çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar göstereceğim. 4 tanenin içerisinden geçtim. Hemen bir diğer yandan 3 tanesinin içerisinden geçtik, çektik. 2 tanesinin içerisinden geçtik ve çektik. Bir tanesinin içerisinden girdik ve çektik. Bakın bu şekilde hepsini bir aldım. Yine 4 tanesinin içerisinden geldik. Çektik tığımızı. 3 tanesinin içerisinden çektik tığımızı. 2 tanesinin içerisinden çektik tığımızı ve bir tanesinin içerisinden çektik. Bakın bu şekilde gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Dilerseniz farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bakın bu şekilde gayet güzel, kullanışlı bir model oldu. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar örüp gelelim. Ondan sonra da bunları takacağım. Bu şekilde dikeceğim.
şöyle takarak bakın. Siz dediğim gibi istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Şöyle takacağım ve çantama bu şekilde model yapmış olacağım. İstediğiniz uzunluğa kadar örüp gelelim. Evet, istediğim uzunluğa kadar ördüm. Bakın bu şekilde. Biraz da esneme payı var. Onu da göz önünde bulundurarak örerseniz daha iyi olur. Şu kadar belli bir ölçüye kadar ördüm. Ve nasıl bitirdiğimi göstermek istiyorum. Bakın şöyle tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim var. Şimdi şöyle ikisini birlikte alıyorum. Tekrar ikisini birlikte alıyorum. Tekrar ikisini birlikte alıyorum ve tekrar ikisini birlikte alarak örgümü bu şekilde bakın bitirmiş oldum. Şimdi buradan bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz ve aparatlarımıza şu şekilde bakın şöyle dikeceğiz. Şöyle geçireceğim. Dikeceğim şöyle. Siz direkt aparatsız da çantamızın kenarlarına dikebilirsiniz. Ya da hazır sap da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmak istedim. Şimdi aparatlarımı dikeceğim. Çantamın son halini göstermek için buluşalım. Evet, çantamızı tamamladım. Bakın kilitlerimizi yaptım, diktim. Şu şekilde kenar detaylarını taktım, halkalarımı ve bu şekilde ördüğüm sapı da sabitledim. Bakın şu şekilde takacağım şimdi. Dediğim gibi hazır sap da kullanabilirsiniz. Ben böyle örmek istedim. Bakın şu şekilde çantamız gayet şık, kullanışlı bir çanta oldu. Şöyle bakın. Şöyle açalım. Şurada 2 tane gözümüz var. Gayet de geniş. Şöyle bir tane de arkasında gözümüz var. Şu şekilde içine her şey alabilecek şekilde ördük. Bakın şöyle 2 tane kilit koydum ki daha güzel dursun diye. Çantamız bu kadardı arkadaşlar. Videolarımızı tamamladık. Çantamızı tamamladık. Hepinize kolay gelsin. Videomu bitirmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, yorum kısmından da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin.